Herkese merhaba. Bugün hemen şöyle göstereyim. Bir uyku battaniyesi yapacağız. Ben bir tık büyük örmüş olabilirim. Boyutunu paylaştığımda zaten şeyde görürsünüz. Eee, Kaç santim olduğunu. Şöyle bir tavşan yapacağız. Tavşanı da böyle battaniyemizi tutuyormuş gibi kollarını ve kafasını yapacağız. Eee, Bunun belki çıngırağını da yapabiliriz. Çıngırak ve uyku battaniyesi beraber takım olarak. Hatta hemen şöyle bir ölçelim kaç santim yapmışız. Şöyle bir 47-48 santim falan yapmışım. Bir de bu taraftan ölçelim. Yani şöyle söyleyeyim size, bir tane bütün ipi kullandım ben bunda. Kadife ipi. Şu an geri kalan kısmı normal koton iple öreceğim. Sadece böyle bu battaniye kısmı güzel tatlı gözüksün diye. Buradan da 44 santim, 44-45, hemen hemen kare şeklinde yani. Bu Knitme'nin bir kadife ipiydi ama istediğiniz herhangi bir kadife iple de olabilir yani bütün şeylerle. Tabii ben bunu daha önceden aldığım için renk koduyla ilgili şu an bir şey söyleyemiyorum. Ya da bir saniye. Buldum. Şöyle Knitme'nin Hello. Renk numarası da 946. Gözüküyor zaten. Şimdi hemen tavşanımızın kafasına geçelim. Tavşanımızın kafası ve kulakları için, aynı zamanda da kolları için full, çünkü zaten aynı renk yapıyoruz. Bu sanırım kar topunun bir ipiydi. Tam beyaz da değil, bir ton şeyi, yani böyle krem gibi. Beyazla da yapabilirsiniz, size kalmış. Hemen şöyle yine 2,5 numara tığımla bir sihirli halka oluşturuyorum. Bayağıdır göstermemiştim diye şöyle bir göstereyim. Şöyle hemen sihirli halkamı oluşturdum. 6 tane sık iğnemi yapıyorum içine. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle kontrol de ettim. Daha sonra tabii 6 tane arttırma yapıyoruz. Her birine birer tane. Sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Şöyle. Evet, şuna da son bir arttırmamı yapıyorum. Ve 12 tane. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet, böyle. Şimdi 3. sıramızda şöyle bir ilmek işaretleyici koyalım. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir sık iğne arttırıyorum. Böyle sıra sonuna kadar sayımızı 18'e çıkartıyoruz. Bu bizim 3. sıramız. Daha sonra 4. sıramızda da 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. Sıra boyunca 6 defa sayımızı 24'e çıkartacağız. Daha sonra 5. sıramızda 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. Sayımızı 30'a çıkartacağız. 6. sıramızda 4 sık iğne bir arttırma. Yine 6 defa yapıyoruz. Sayımızı 36'ya. 7. sıramızda 5 sık iğne bir arttırma. 6. sıramızda 6 sık iğne bir arttırma. Pardon, 8. sıramızda 6 sık iğne bir arttırma. 9. sıramızda 7 sık iğne bir arttırma. Sayımızı 54'e çıkartıyoruz. Daha sonra 9 sıra, yani 10 ve 18. sıramızın arasında 54 sık iğne olarak düz bir şekilde öreceğiz. Bunu hemen yapalım. Evet, şöyle bakın, ördüm. 9 sıramı ördüm. Şu anda 19. sıradayız.
19. sırada yine ilmek işaretleyicimizi takıyoruz. Ve 3 defa 17 sık iğne örüp bir tane arttırma yapacağız. Sayımızı 54'ten 57'ye çıkartacağız. Yani 17 tane örüp bir tane arttırma yapacağız 3 defa. Bir sonraki 20. sıramızda da 18 tane örüp bir tane arttırma yapacağız 3 defa. Sayımızı 60'a çıkartacağız. Daha sonra 60 sık iğneyi 21, 22, 23 3 sıra 60 sık iğne boyunca öreceğiz. Daha sonra zaten azaltmalarımıza başlayacağız. Onu da yapalım. Evet, hemen şöyle 3 sıramı daha ördüm. Şu anda 23'te tamamladım. 24. sıradayız. 24'te de yine aynı şekilde arttırma yaptığımız şekilde 18 tane örüp bir tane azaltacağız. Bunu 3 defa yapacağız. Sayıyı 57'ye düşüreceğiz. 25. sıramızda da 17 tane örüp bir tane azaltacağız 3 defa. Sayıyı 54'e düşüreceğiz. Sonra kalan kısmını da göstereceğim. Sadece şöyle yapalım. Gözlerimizi takalım. Gözlerimizi 18 ile 19. sıramızın arasına, aralarında 10 milim 10 sık iğne boşluk bırakarak takacağız. 8 milim gözler. Onu söylemek istemiştim. Hemen ben gözümü de alayım geleyim. Hemen bakın şöyle saydım. Şuradan 18 ve 19. sıramın arasına şöyle 8 milim gözümü takıyorum. Evet, bakın hemen şöyle. Şu taktığım kısım haricinde yine arada 10 tane sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Hemen şuraya şöyle gözümü, bunu da taktım. Evet, bakın şöyle arkadan hemen kapatıcılarımı takıyorum. Bunları ben bir iki videomda göstermiştim. Arkadan çakmakla yakıp kapatıyorum. Belki yeni izleyen arkadaşlar için, daha öncekileri izlemeyen arkadaşlar için. Şunu hemen çakmakla yakıp burayı böyle bastırıyorsunuz. Daha da çıkmayan bir hal oluyor. Şöyle söyleyeyim, yani ben bu işi kaç senedir yapıyorum. Hiç daha önce göz çıkartabilen bir çocuk olmamıştı. Sadece geçen yani şu çok fazla böyle masaya ya da bir yere, sert bir yere vurup çok darbe aldığından bu gözü buradan kırılmış. Yani hani şeyden, yoksa böyle kopmaz. Ama biraz haşıra çocuklarımız için hani eğer öyle bir durumda bence hiç göz takmayın. Direkt böyle yapabilirsiniz. Neydi? Kapalı göz falan yapabilirsiniz. Şimdi hemen şu 24-25'te dediğim azaltma sıramı yapalım. Daha sonra 26'da tekrar göstereyim. Evet, şöyle 2 sıra azaltmamı da yaptım. Şimdi hemen 26. sıramızdayız. 26. sıramızda da tekrar azaltma yapacağız ama hemen şöyle yapıyoruz. 4 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 4 sık iğne örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar 9 defa yapıyoruz. 4 sık iğne bir azaltmayı. Daha sonra sayımızı 45'e düşürüyoruz. 27. sıramızda da 3 sık iğne bir azaltma yapacağız sıra sonuna kadar. 9 defa sayımızı 36'ya düşüreceğiz. Bu iki sıramızı da yapalım. 28'de tekrar gelelim. Şimdi birazcık içini dolduralım. Sonra hemen diğer azaltmamızı yapacağız. Evet, şöyle içini doldurdum. Hemen şimdi 28. sıramızdayız. 28. sıramızda da önce 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2. Daha sonra bir tane azaltma yapıyorum. Daha sonra 4 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4.
bir tane azaltıyorum. Bunu toplamda 5 adet yapmış olacağız. Bu 4 tane sık iğne örüp bir tane azaltmayı. Hemen şöyle bakalım. 3, 4, bir tane azaltıyoruz. Tekrar 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyoruz. Tekrar bir 4 tane örüp bir tane azaltacağız son defa. Sonra kalan 2 sık iğneyi de düz bir şekilde öreceğiz. 2, 3, 4. Azalttım. Kalan 2 taneyi de düz bir şekilde 1, 2. Sonra şu an sayımızı 30'a düşürdük. 29. sık iğnemizde de 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. Sıra sonuna kadar 6 defa sayıyı 24'e düşüreceğiz. Bunu da yapalım. Evet, hemen şöyle azaltmamızı yaptık. 30. sıradayız. 30. sıramızda da şöyle yapıyoruz. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Daha sonra sıra sonuna kadar 2 sık iğne örüp bir tane azaltacağım. Sıra sonunda da bir tane sık iğnemiz boşta kalacak. Onu da normal düz bir şekilde yapabiliriz. Sonra sıra sonuna kadar dediğim gibi yapacağız. Sonda kalan bir taneyi düz bir şekilde öreceğiz. 31. sıramızda da bir sık iğne bir azaltma yapacağız. 32'de de tamamen azaltma yapıp bunu bitirmiş ve kapatmış olacağız. Kafamız bitecek. Şu yanakları biraz daha dolduralım. Sonra şu işte kirpik demişim, pardon. Şöyle kaş, burun, burada böyle bir işleme ki şunu şöyle bakın yaptığımızda daha yukarıdan da şimdi kameralık göstereceğim. Hemen kolumuza geçeceğiz. 2 de kol yapalım. Bu arada bununla ilgili konuşmuşum. Ne nasıl yaptığımı söylemişim de sayı vermişim şu an. Neyse, bunu sonunda tekrar yapacağım. Anlatacağım. Yani sadece ördüm diye söylemişim. Hemen şimdi kola geçiyoruz. Pardon, kulaklarımız var. Kulakları da yapalım. Hemen şöyle bakın. Yanaklarıma sihirli halkamın içine 6 sık iğne, 6 tane arttırma yaptım. 12 sık iğne iki tarafta. Ben şöyle battaniyemin rengine uygun bir pembe buldum. Siz de istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Burun ve kaşları gri renk düşünüyorum. Henüz yapmadım onu. Şöyle bir tane kolumu yaptım. Şimdi bunu göstereceğim ve kulağımı göstereceğim. Bir de kulağımı yaptım. Önce kulakla başlayalım isterseniz. Hemen yine beyaz ipimle. Hemen şöyle sihirli halkamın içine 6 sık iğnemi yaptım. Kulak yapıyoruz önce. İkinci sıramda da bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Ve sayımızı 9'a çıkartacağım. Hemen şöyle bir sık iğne bir tane arttırma yapıyorum. Ki uç kısmı böyle biraz sivri gözüksün diye. Bir sık iğne bir tane arttırma. Tekrar bir sık iğne. Ve şurada son arttırmamız, sayımız 9. Şöyle yapacağız. 3 ve 4. sıramızı 9 sık iğne öreceğiz. Düz bir şekilde. Evet, şimdi 2 sıramı ördüm.
5. sıramdayım. 2 tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bunu 3 defa tekrar ediyorum. 1, 2 tane ördüm. Bir tane arttırdım. Sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Şöyle. Sonra bir sıra 6. sıramızda 12 sık iğne örüyoruz. Evet, sayımızı şu an 12'ye çıkardık. 12'den. Şimdi 7. sıramızda da şöyle yapıyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma. Tüm sıra boyunca sayımızı 18'e çıkartıyoruz. Böyle sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir arttırma örüyoruz. Bu 7. sıramız. Sonra 8. sıramızda bir sıra 18 sık iğne öreceğiz. 9. sıramızda da tamam, şunu bir yapalım önce. Evet, şu anda 8. sıramı da ördüm. 9. sıramdayım. 9. sıramızda da 2 sık iğne, bir arttırma yapacağız. 1, 2, 2 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Sıra sonunda sayımızı 24'e çıkartacağız. Sonra bu 24 sık iğnemizi şunu arttırayım da. Sonra bu 24 sık iğnemizi 10 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Onu örelim. Sonra ikiye katlayıp kapatacağım şeyini. Onu gösteririm yine. Ama burayı 24 sık iğne ile 10 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Evet, şöyle sıramı tamamladım. 10 sıra ördüm. Şimdi şöyle ikiye katlıyoruz. Ve hemen şöyle karşılıklı birleştiriyoruz. Dikerken de ona göre daha burada dikerken genelde göstermiyorum ama göstermemi isteyen arkadaşlar varsa yorumlarda yazabilirler. Ben de ona göre göstermeye çalışırım. Hani birleştirme yerlerinde gösteriyorum ama kulak dikimi vesaire göstermemiştim diye hatırlıyorum. Böyle bu şekilde biraz dikmek için ip bırakarak şöyle evet, bakın tamamladık tavşanımızın. Şimdi şu kol kısmını yapacağız. Şunu. Daha sonra bir de şu elinin tuttuğu kısma bir yıldız yapmak istiyorum. Onu göstereceğim. Hemen şu kolla yine sihirli halka yapıp 6 sık iğnemizi yapıp sihirli halkamızla başlayalım. Hemen şöyle bir dakika. Evet, 6 sık iğne yapalım. 6 tane arttırma yapalım. Gelelim. Evet, sihirli halkamın içine şöyle 6 sık iğne, 6 tane arttırmamı yaptım. 3. sıramızda da bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar sayımızı 18'e çıkartıyoruz. Daha sonra 4. sıramızda bir sıra düz bir şekilde 18 sık iğne örüyoruz. Evet, şöyle 2, 4, 5. sıramızdayız. Şimdi şöyle yapacağız. Bir sık iğne, bir azaltma yapacağız. Tekrar sayıyı 12'ye düşüreceğiz. Evet, bir sık iğne, bir azaltma yaparak sayıyı 12'ye düşüreceğiz. Sonra bu 12 sık iğneyi 6. sıramızdan 25. sıramıza kadar toplamda 20 sıra sanırım. Hemen şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19,
Tabii bununla yani işte 6-25. sıramıza dahil düz bir şekilde 12 sık iğne öreceğiz. İçinde dolduracağız güzel. Sadece şu kısmında çok doldurmuyoruz ki böyle kapatırken sıkıntı olmasın. Bunu yapalım. Daha sonra şu yıldızı da göstereyim size. Şöyle yıldızın bir parçasını yaptım. Şimdi aynısından bir tane daha yapıp bunları birleştireceğiz. Bu arada şunu da göstereyim. Bakın şöyle tavşanımızın kafası. Ben böyle bunu tavşanı hani tutturacağız ya şu şekilde. Şu an kamera şeyden olduğu için gözükmüyor, yakında olduğu için. Şöyle kollarını takacağız. Şu battaniyenin uç kısmını tutuyormuş gibi. Dedim ki yani bunun uç kısmı da böyle hani boş kalmasın. Buraya da şöyle bir yıldız takalım. Evet, hemen şöyle bunun için sihirli halkamın içine bu sefer 5 tane sık iğne yapıyoruz. 5 tane arttırma yapıyoruz. Sayımızı 10'a çıkardık. Şimdi şöyle yapıyoruz. 2, bu 3. sıramız. 1 sık iğne, 1 arttırma, bir sıra boyunca 3 demiştim buna. 4. sıramızda da 2 sık iğne, 1 arttırma sıra boyunca 1 2 3 4, 5. sıramızda da 3 sık iğne, 1 arttırma sıra sonuna kadar. Evet, hemen şöyle 3 sık iğne, 1 arttırmamızı da yaptık. Şimdi şu kısımlarını yapacağız. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, görüntüyü şöyle bir beyaz olduğu için parlıyor gibi geldi bana. 2, 3, 4 ve 5. Evet, bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Tekrar 5 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar zincir çektim, dönüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şuna atlıyorum, şuraya 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3. Zincir çektim, dönüyorum. Bir tane atlıyorum. 1, 2, 3. Zincir çektim. Dönüyorum 3 tane. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, dönüyorum, bir tane atladım. 1, 2 tane yapıyorum. Zincir çektim. Dönüyorum, bir tane atlıyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra şuradan 1, 2, 3, 4, 5 yaptım. Bakın hemen dibine, yani şuna değil şuradakine tekrar 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu böyle aynısından gördüğünüz gibi 2, 4, 5 tane olacak toplamda. Sonra gerçi bitirdikten sonra tekrar göstereyim. Üst üste koyup ikisini beraber öreceğiz. Şimdi şunu bir tamamlayayım. Evet, şöyle bakın, hemen taktım şöyle tam birleşim yerinden. Yani burada bir herhangi bir sayı ya da bir şey yok. Sadece şu uç kısımlarından ikişer ya da üçer tane yapabilirsiniz. O da hani şey tam birleşim noktası için olduğu için düzgün dursun diye. Hatta şöyle 3 yapalım. Geri kalan tamamen karşılıklı birleştirilecek. Nasıl yaptığınıza bağlı. Böyle bu şekilde birleştirerek şu köşe noktalarda 3. En son şöyle ben mesela şu 3'ünü 4'ünü birleştirip içlerini dolduruyorum. Sonra bu kalan kısmı da birleştirip dolduruyorum. Bu da dediğim gibi uç kısmımıza dikilecek. En son yine bitmiş halini göstereceğim. Böyle tamamladım.
Biraz yukarıdan çekeyim ki dedim battaniyenin falan boyutunu görün. Tam boyutunu, yani oyuncakla beraber boyutunu yine videonun altına yazarım. Böyle bu alt kısım kadife ipten battaniye. Onu şimdi hemen nasıl yaptığımızı söyleyeceğim. Şunları diyeyim önce. Bunları böyle bakın diktim. Ellerini böyle altta birleştirdim. Böyle bu şekilde. Battaniyemi de kafaya diktim. Hemen şöyle şu kısımda işte burun, göz gri ile yaptım ben onları. Yanaklarımı. Bunun çıngırağını falan eğer isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Bir videoda da çıngırak örebilirim. Yani belki dedim çok gerekli görmedim ben. Böyle ucunda. Şimdi şu battaniyeyi de bu pirinç örgü. YouTube'da pirinç örgü diye yazarsanız çıkar. Zaten şöyle bir tane beyazla ben şu an tekrar yapıyorum. Onunla hemen bir göstereyim. Şöyle hemen beyazını da göstereyim gittim. Buna da bir battaniye fikrim var. Belki bir kuzulu bir battaniye yaparız buna da. Hemen şöyle 50 tane ilmekle başladım. 50 tane ilmek attım diyeyim. Sonra bir ters bir düz bir sıra ördüm. Daha sonra da her sırada tersinin üzerine düz, düzün üzerine ters. Yani dediğim gibi YouTube'da mutlaka bulursunuz şeyini. Mesela şimdi bakın bu düzle başlıyor. O yüzden bunu terse alıyorum. Düzün üzerine ters yapıyorum. Tersin üzerine düz yapıyorum. Yani bu şekilde hani böyle biraz ben delikli falan dursun diye çok böyle hani sıkı olmasın diye şey yapmadım. Farklı örgü yapmadım. Ama dediğim gibi bu battaniye kısmı çok da bu arada şey değil. Hani siz hep ters de yapabilirsiniz. Hep düz de yapabilirsiniz. Farklı model bir şey de yapabilirsiniz. O size kalmış bu şekilde. Ben tığım bu 7 milim falandı sanırım. 7 numara falandı. Şiş bulamadım o yüzden biz alıp yaptım. Yoksa normal şişle de olur. Ee, Hiç fark etmez. Böyle biraz delikli bir battaniye görünümü versin dedim. Aslında güzel bir böyle uyku arkadaşı oldu bence. Dediğim gibi çıngırak isterseniz yine hani çıngırakta şey yapabiliriz, çalışabiliriz. Ya da işte emzik zinciri falan takın böyle. Hani belki eğer e, sipariş olarak alırsam falan öyle bir şey de yapabilirim. Şimdi ben bunların bir fotoğraflarını çekeyim, paylaşayım. Hem detaylı boyut bilgisini falan da paylaşayım. İzleyip yorum yapıp destek olursanız sevinirim. Şimdiden örecek arkadaşlara kolay gelsin. Yine yorumlarda yazabilirsiniz fikirlerinizi, düşüncelerinizi, sorularınızı da. Teşekkür ediyorum.